Merhaba. Bugün Kırklareli'nde Yoga Kyo Retreat Center'dayım. Yani Yoga Kyo inziva ve yoga merkezi diyebiliriz. Ben seneler önce 2017'de bir yoga eğitmenliği almıştım 280 saat ve o zaman da benim yogaya başladığım hocam Çetin Çetintaş'ın burası. Onun kurduğu bir yer. Eee, Oldukça geniş konaklama kapasiteli, yoga stüdyolu, çok güzel bir inziva merkezi ve beraber gezeceğiz. Şöyle ben giriş kapısından böyle bir giriş yapayım istedim. İçeride bir sürü resimler var, sanat eserleri var. Bunlar uzak doğudan getirilmiş resimler. Onları da göstereceğim. Genel olarak buranın havasını da göstereceğim. Çok sakin, huzurlu bir yer. Neyse, gezmeye başlayalım öyle değil mi? Şimdi resepsiyona doğru gidersek, resepsiyon şurada. Girdik, sol tarafa doğru geçiyoruz ve resepsiyon şurada aşağıda kalıyor. Burası otoparklar girişin hemen solunda ve resepsiyona doğru yürüyorum. Böyle birkaç blok var. Buralarda hem insanlar kalıyor hem yoga yapılıyor. Kütüphanesi var. Çeşitli etkinliklerin alanı var. Ve böyle yürüyorum resepsiyona doğru. Evet. Şimdi sizin böyle alışık olmadığınız bir resepsiyon göreceksiniz. Müze gibi öyle değil mi? Benden daha çok bolca müze, sergi gezmesi videolarına alışık olanlar burada çok yabancılık çekmezler. Bakın bir sürü ve hepsinde de zaten isimler yazıyor, nereden geldiği yazıyor eserlerle ilgili ve dolu eser var. Ve bolca kedi var. Ve bolca kedi evi, kediler. Böyle bir ışıklandırma ve ortam var. Şuradaki heykellere de bakalım. Evet. Aa, bu bir yılan mı? Evet, benziyor. Ah, Naga. Evet, Naga yılandı zaten. Yılan demek Tayland'dan. Evet, suyla ilişkili. Sonsuz hayatla, doğurganlıkla falan da ilgili bu sembol. Peru'dan. Bunlar Peru'dan mesela. Uzak Doğu değil. İnka. İnka heykelleri. Çok hoş. Bunlar tabii Uzak Doğu. Anlamışsınızdır. Burada bir tane ejderha heykeli var. Onun küçük tasviri. 2020 yılında yapılmıştı. Arkada da resimler var resepsiyonun. Hemen orada arkasında. Bu şeydir. Tibet Dharmaville diye geçer. Kader çarkı. Burada Çetin Hoca'nın kitapları var. Yoga Kyo yayınlarından. Yayınlar var, kitaplar, defterler. Ayrıca Serra Serra'nın da Mahabharata ile ilgili Mahabharata Ateş kitabı. Toprak da olması lazımdı. Bunları almamıştım. Alayım en iyisi. Bende eksik ne varsa. Bu da bir defter. Dergiler. Burada çeşitli yoga ile ilgili
kıyafetler var. Tabii burası dükkan gibi de aynı zamanda. Sonuçta burada gelip kalanların ihtiyacı şeyler olabiliyor. Bu da Tayland'dan bir maske. Ah, bunları sahne performansında giymişti Çetin Çetintaş. Albüm yapmıştı ve albümün konserinde giydiği kıyafetler ve tabii sanat eseri gibi yine bolca turuncu. Tayland'dan Taekwon Mask. Bu da yine o kıyafet. Ha, bu Laos'tan. Laos aslında Afrika bölgesi değil ama e, African Punu Mask diyor. Bu ilginç. Tibet'in bir sembolü, gizli sembol ve Tibet Budizmine ait bilgeliğin kırılmaz doğasıyla ilgili bir böyle tören aleti. Bir Buda ağacı diyor. Bu ilginç. Bu da dragon sembolü yani ejderha sembollü bir parça. Laos. Bu kısımda çeşitli odalar var. Bir tanesi paten odası, bir tanesi böyle tırmanma odası. Böyle biraz Harry Potter merkezi okulu gibi bir yer burası. Bu kısım özellikle bu hol. Ve şöyle devam edeyim. Evet, çamaşırhaneler, su sebili. Böyle ihtiyaçları uzun süre kalan insanların ihtiyaçları için yerler var ve burada da aslında tüm kompleksin planları mevcut. Nerede ne var? İşte etraftaki çınardan tutun küçük göle kadar, ejderha heykeli nerede, kompleks nerede? Bu da yapıların planı. Çünkü bazen insanlar anlamıyor bu ne diye, neredeyim, ne neredeydi. Bu hepsini böyle anlatıyor. Burada şu var, burada bu var şeklinde yardımcı olur. Buralarda su sebili var demiştim. Burada da toplu tuvaletlerin dışında sauna da varmış. Yine eserlerin başındayım. Ay, dur bakayım biraz. Evet, hareketlensin, ışıklandı. Kerala, Hindistan'dan Shakyamuni Budası'nın resmi. Mandalası daha doğrusu. Mandalalar böyle olur. Keşke bunların şeyi de yazsaydı. Tekniği tam olarak. El çizimi olsa diye düşünüyorum. Kağıt üzerine ve böyle varaklar falan da var. Devam edeyim. Evet, bu da 1000 tane Buda. Binli Budaların olduğu bir mandala. Bu da aslında bir sembol, rütbe. Yani Buda olmak, Budalığa çıkmak gibi de bakılabilir. Bakar mısınız detaylara? Evet, ne diyor? Represent of numerous Buddha symbolize the vast and boundaries. Odalar var ve koridorda hep böyle eserler. Bu da Samsara mandalası. Samsara kader döngüsü bir şeydir aslında. Bir döngü. Hayatımızda Samsara çemberi olarak tarif edebiliriz. Samsara, evet, kaderle ilgili. Bunlar Myanmar'dan. Var da Myanmar. Myanmar eserleri daha farklı, daha sade. Sulu boya büyük ihtimalle. Yine Naga diyor. Naga yılan demekti. Mandalalarla resimler arasındaki farkı anlamışsınızdır. Bunlar Laos'tan. Laos'un geleneksel koruyucusu.
Yukarıda da Kalaçakra. O da bir tür mandala zaten yukarıda. Ama tabii bunları daha rahat görmek için şöyle çıkmak lazım. Bu da Laos'tan. Laos ve Myanmar'daki eserler daha sade. Samsara, samsara döngüsü, hayat ve kader döngüsü. Bu da Laos'tur. Tarzdan hemen anladım zaten. Brahma, yaratıcı. Ve yine bir Naga Laos'tan. Yılan. Odalara doğru girerken de böyle eserler var. Mesela bu Kalaçakra mandala Bali'den bir eser. Kala zaman demek, çakra da döngü demek. Çakraları bilirsiniz, çakraları açmak falan böyle bahsediliyor ya. Aslında çakra teker de demek, döngü de demek. Bu zaman döngüsüyle ilgili bir mandala. Burada zaten katman katman koruyucu figürler de var ve Budist kozmoloji ile ilgili bir mandala. Burada Shakyamuni Buda mandalası var ve mantra içeriyor. Mantra da böyle şey gibi düşünün. Bilgelik içeren tekerlemeler gibi, güzel sözler gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bizde ilahiler oluyor? Ortada bir sürü aynı güzel sözlerin tekrarladığı mantralar var. Burada da ortada koruyucu olarak koymuşlar Buda'yı. Şuna da gelelim, göstereyim. Bu da Manjashri mandala. Bu da gerçek altından falan diyor. Yani çizimlerde altın kullanılıyor resimlerde. Bu da burada da kılıcıyla ignorance'ı yani cehaletle savaşan bir Buda resmi. Buradaki nedir? Bunu zaten tahmin ettim Myanmar'dan. Myanmar'da genelde böyle tarz. Yani burada bu tarz eserler alınmış. Bu üçlü çark budaları yani böyle bir üçlü bir çark var. Birincisinde diyor ki Buda'nın şeyleri öğretileri birincisinde Dharma çakra, kader çakrası, kader döngüsü. İkincisinde bu eğitimler diyor ve meditasyon pratiği diyor ve bilgelik diyor. Üçüncü ise daha dış çemberi saran dış çarktaysa bunun nasıl bu eğitimlerin hayatta nasıl gözüktüğüyle ilgili bir şey. Böyle dışarı çıkacak olursak, yani içeri girdim, dışarıda da bir sürü dedim ya stüdyolar var. Burası kafeteryaydı. Ortada minik bir havuz. 2 tane büyük stüdyo var. Bir tane daha var aslında şu aşağıda. Bunlar en gözüken stüdyolar. Ejderha stüdyosu ve tavus kuşu stüdyosu. Şurada şöyle meydana gelelim. Meydana gelirsek ben birazcık yürüyeyim. Size yürürken anlatıyorum. Siz tabii sabit kaldınız. Birazdan getireceğim sizleri buraya. Evet, buradan merdivenlerden aşağı iniliyor. Gelmek ister misiniz? Evet. Evet. Merdivenlerin altında meşhur bir sürü insanı çektiği ejderha heykeli var. Burada bolca kuşlar var. Çok güzel kuş sesleri, kuş ötüşleri, kuş yuvaları falan var.
Şuralarda bir yerde küçük bir gölcük olacak. Şu ileride. Yine ekim alanı karşıda da görüyorsunuz. Etraf böyle geniş arazi. Çok güzel, çok temiz havası. Bunu söylemem lazım. Evet, gezmeye devam ediyorum. Bu Ejderha Bloğu'ydu gezdiğim, resimleri de gösterdiğim. Burası Ejderha Bloğu'nun güneydoğusunda kalan geniş bir alan var. Burada böyle yıldız gözlemlemesi, yazın isteyenlerin yoga yaptığı, yıldız gözlemlediği bir alan. Şöyle göstereyim, çok geniş bir alan. Aslında ben burada böyle koşturmak falan da isterdim. Paten de kayılır. Kayılıyor. Çetin hocam da geldi. Şimdi onunla beraber geziyoruz. Merhaba. Yazın patende kayıyoruz burada. Hava güzel. Bu Samsara mandalası Doğu felsefesinin en önemli mandalalarından bir tanesi. Yaşam döngüsünü anlatıyor. Alt dünyaları, cennet alemini, ara dünyayı yani bu dünyayı anlatıyor. Ortada nitelikleri anlatan öğeler var. Bu dışarıdaki bunu tutan, samsarayı tutan Mara yani insanın aslında nefsi. Bu dünyaya yeniden ve yeniden gelmesine sebebiyet veren, arzularının peşinden gitmesine sebebiyet veren o içindeki tabiri caizse şeytan dediğimiz şey. Genel olarak bunda çok fazla öğe var içerisinde, çok fazla anlatım var. Çok detaylı bir şekilde aslında bunu işliyorlar. Her parça bir şeyi anlatıyor. Burada mesela işte yanan ateşleri görüyoruz. Daha yukarıdaki kısımda bilgeleri görüyoruz gibi. Yukarıda olması, mesela bilgelerin yukarıda olmasının da anlamı Cenneti, vardır. evet tabii yukarısı cenneti, yukarı alemleri, aşağısı cehennemi, aşağı alemleri anlatıyor. Bu Burada da Mara bir aslında kişinin nefsi tarafından ezilmesini, nefsinin altında kalmasını. Yani Mara'nın aslında kişinin ben dediği şeye destek olan bir şey değil, nefsinin aslında kişinin ben dediği şeyi ezen geçen ve dolayısıyla kendini yaşamasına engel olan bir simgesi var. teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, ben burayı gezmiştim ama Çetin Hoca ile konuşurken şimdi tekrar önüne geldim. Bu 200 yıllık değil mi? Evet, 200 yıllık bir Buda ağacı aydınlanmış insanları sembolize ediyor, temsil ediyor. Bu ise törenlerde kullanılıyordu, değil mi? Evet. Dumble gibi Gücü, dedim. gücü, ruhsallığı, bu bir yıldırımı sembolize ediyor aslında. Gücü, ruhsallığı, yok edilmezliği anlatıyor. İnsanın özünün aslında yok edilmez olduğu ve cehaleti ve illüzyonları ortadan kaldırmayı simgeliyor. Ne güzel, şimşek gibi. Evet. Bu da yine 100 yıllık bir maske. Aslında biz bunu Laos'tan getirdik ama Afrikan Punu Mask diye geçiyor. Dansçıların kullandıkları bir maske. Evet. Daha çok kullanıldığı için. Üst tarafı daha çok kullanılıyor, kafa bölgesi. Evet, bunun mask denmesinin sebebi kafa bölgesinin daha çok kullanıldığı için. Yoksa bunu maske olarak takamayız doğal olarak. İçerisinde. Bu gümüş tara, altın tara, yeşil tara, beyaz yani bu beyaz tara isim geliyor. Her tara aslında tarihte çok önemli bir tanrıça. Çünkü kadın figürün ön plana çıktığı, Tibet'te ön plana çıktığı ve böylelikle aslında hep böyle erkek figürlerin tanrısallaştırıldığı bir dönemde kadın bir figürün tanrıça olarak ön plana çıkıp kadının toplum içerisindeki konumunun, bakışının değişmesini sağlayan bir figür olarak tarihte önemli bir yeri var aslında Tara'nın. Ve gümüş de aslında ayla ilgili. Evet. Kadınlar dişileri gümüşle Evet. betimlemişler o Tara'nın zaman. değişik şeyleri var, duruşları var, proporsiyonları var. İşte yardımı simgeleyen proporsiyonu var. Destek almayı, vermeyi simgeleyen proporsiyonu var. İyileşmeyi, şifayı simgeleyen duruşları var. Her Tara'nın sembolize edilen farklı bir manası oluyor. Tamam. Evet, bu girişteki maskeler şeytanları ve kötülükleri kaçırmak için dans ettiği maskelermiş. Bu da onun temsili. Bunun girişe konmasının da tabii anlamı ne oluyor? Kötülükler uzak olsun kapı girişinde. Evet, mekân içinde başka bir binaya geldim. Burası geyik binası ve destek hayvanı kartları duvarı var. Geyik odaları, zaten çeşitli odalar var. Burada da eserler var. Goddess Bastet diyor. Mısır'dan. Bunlar Mısır'dan. Sehmet var.
Mısır'dan gelen. Hı hı. Buradaki bu aslanın içinde olduğu, aslanın üstünde Hı hı. olduğu bir kaplama, saklama kabı. Kabı. Sehmet çok önemli bir figür Hı Mısır hı. için. Hem yine bilgeliği, meditasyonu simgeliyor hem de savaşı simgeliyor. Çok enteresan. İki zıtlığı bir arada simgeliyor. Yani hem meditasyon ve bilgeleşme Hı hı. hem de aynı zamanda savaşı simgeliyor olması. Bu kedi Çok figürü zaten çok güzel. kullanılıyor koruyucu amaçlı Mısır'da. Da aslan gibi gözüküyor zaten. Tam aslan değil ama vahşi Suratı bir aslan, kedi. vücudu kadın. Tamam. Bunlar eskiden mumyalama yapılırken Hı hı. organlar bunların içine konuluyor. Hı Her hı. birinin içerisine başka bir organ konuluyor. Aa, organları Evet. koyuyorlar. Hı hı. Arkada da yine bir Arkada da duvar. İnka şey var. Ha, Takvimi. İnka. İnka diyorum Tamam. pardon. Mısır takvimi. Ha, tamam. Mısır Mısır güneş takvimi. takvimidir. Bunlar da Mısır'dan Evet. olsa gerek olur. Bu da şeyin replikası. Tutankamon'un Hmm. replikası. Hı hı. Yine orada da Tutankamon'un replikası var. Şey çok enteresan tabii hani çok fazla mezar bulunmuş ama en kusursuz saklanmış olan Tutankamon diyor. Çünkü diğerleri şey yapılmış. Ne deniyor? Yağmalanmış. Yağmalandıkları için diğer mezarların içerisinde çok fazla şey bulamamışlar. Tutankamon'un mezarı gizli kaldığı için içerisinde çok fazla şey bulunmuş. O yüzden bu kadar meşhur. Yoksa gittiğinde oraya Krallar Vadisi'ni gezerken Tutankamon'un mezarı aslında diğerlerine göre çok küçük. Kaç yıl yaşarsa o kadar büyük yapılıyor. Çok genç yaşta öldüğü için 18-19 yaşlarında öldüğü için mezarı çok küçük, eserler çok küçük ama hepsi durduğu için hepsi şahaneler. Burada da Çetin Hoca'nın eserleri var. Aslında sanatın birçok dalıyla ilgileniyor. Cello çalıyordun. Resim de yapıyor. Ee, Burada da bir samsara çemberi var. Şöyle göstereyim. Sol üstteki kısım Nirvana ile ilgili. Kalp diyorum sol Hı hı. ve yukarıda. Aşağıda ise yine ateşler var. Burada daha iyi gözüküyor ateşler. Yani o cehennemi anlatım burada daha iyi anlaşılıyor. Hmm. Eller mi var şurada? Ayak mı yoksa onlar? Ayaklar. Ayak tamam. Mara'nın ayakları. Mesela onda ezilen insanlar vardı, bunda yok. Hmm. Vardı. Evet, Biraz bunu anlatım tutuyor. farklılıkları oluyor. Şey gibi. Yüzü var, elleri, ayakları onun ortasında tutuyor zaten o çemberi. Evet. Şimdi daha net anlaşılıyor. Evet. Bu neredendi? Bu Tayland. Hindistan'da. Ha, Hindistan. Bu da Nirvana'yı anlatan, aydınlanmayı anlatan, bu süreci anlatan bir resim. Bu da Hindistan'dan anladığım kadarıyla. Evet, bu da Hindistan. Burada da İnka eserleri var. Aslında Uzak Doğu'yla da benzer renkler içeriyor. Da lamalar var. Yine hayvan arketipleri var. Bunlar da Myanmar'dakilere benziyor. Evet. Myanmar'daki Budistlere. Evet. İnka kültürüyle Myanmar birbirine biraz benziyor. Yani Hmm. resim ve tip olarak da benziyorlar. Tipleri de yakın hissettiriyor. Burası maske duvarıymış bu kısım. Bak Bu burayı sağ taraftaki şu üç tanesi İnka kültüründen. Bu ortadakiler de Bali kültüründen. Bunlar Bali de hepsi çok var. evet. Yani bunların hepsi aslında kötülükleri uzak tutmak, kötülükle savaşan figürleri simgeliyor. Böyle biraz tiplerin korkunç gözükmesinin sebebi kötülüğü uzaklaştırmak. Hı hı. O yüzden tipleri. Sanki bunlar kötüymüş gibi Evet duruyor. öyle hissettiriyor. Bunlar da yine kötülükleri uzaklaştırıyor Evet. bu bayraklar değil mi? Kötülükleri uzaklaştırmak için kullanılan renkli hem şaman kültüründe olan hem Hı hı. Tibet kültüründe olan renkli bayraklar. Ve şaman kültüründe bir üst kademedeki gibi üzerine bir şey yazmadan konuluyor. Tibet kültüründe ise üzerinde dualar var. Evet, bu alttaki üçü Tayland'dan, yukarıdaki İkisi Hindistan'dan. Hindistan'dan, en üstteki de yine Tayland'dan. Hı hı. Tamam. Bu Tibet mi? Tibet. Om Mani Padme Hum. Hı.
Bir yerden sonra insan tahmin edebiliyor. Ben tahmin edebiliyorum. Bu buradan Bu olsa Moğolistan. gerek. Moğolistan. Ha. Evet, bunun tarzı bambaşka. Evet. Bu büyük ihtimalle Hindistan'dır, yine bir mandala samsara Zaman manzarası, Ha, çakrası, kala çakra diye kalacak. geçiyor. Hı hı, Zamanı anlatıyor. tamam. Bunların kumla Kumla yapıyorlar bir yapılanları da var. yapboz. Onu yaptıktan sonra kumla yaptıklarını bozuyorlar. Onlar yapıp Hı terk hı. etmeyi, bağlanmamayı öğretmek için. Bunlarsa kalıcı ve bir hikaye anlatıyor. Yani bir felsefik bir şey anlatıyor. Aslında zamanın akıcılığını da simgeliyor Evet. kum. Hı hı. Hani Hem hayatta hiçbir zamanın şey. akıcılığını simgeliyor, hem her şeyin ne kadar aslında bir arada, bir şeyin 1000 tane olduğunu, 1000 tanenin bir tane olduğunu, hem o bütünü de anlatıyor. Buradaki de Tibet haritası. çok güzelmiş bu da. Bunu kaldığımız bir Tibet manastırından almıştık. Ha, haritaları ayrıca severim zaten. Evet, ben de çok Çok güzel. severim. Demin bahsettiğim Tara, yani kadın olarak nasıl diyeyim, ya da kadın aydınlanmış kimse. Ve bu da Tara maskesi. Burada da yine bir Tara figürü görüyoruz. Bunlar yine Bali'den gelen koruyucu Evet. maskeler. Evet, burada da bir Tara var. Bu Vajrapani, gücü ve kudreti temsil ediyor. Vajrapani. Vajrapani, Vajrapani. yani gücü ve kudreti temsil ediyor. Bu yanındaki de onun maskesi. Bunlarda genelde dikkat edersen 5 başlık var. Yani 5 uzantı oluyor hep. Samsara'nın üzerinde de vardı. Bazen 5 iskelet şeklinde konuluyor. 5 kuşa isim geliyor. Vücuttaki 5 beden isim geliyor. Tamam. Bunu bana doğum günümde sen hediye etmiştin. Benim odamın önünde, koridorda. Yengeç burcu olduğum için. Evet. Bunlar da yine benim yaptığım bazı resimler. Hediye gelen bazı resimler, sevgililerim. Burada böyle biriktirdiğim hediye gelen ördekler var. Bir kısmı burada, bir kısmı sanat odasında biriktiriyorum. Bu yine böyle hediye gelen bir çalışma. Burada da benim magnet koleksiyonum var. Evet, dünyanın Evet. Birçok yerinden gelen 500'den fazla magnet vardır burada herhalde. burası burada devamlı yaşayan hocaların olduğu kat. Evet. Ve herkesin evinin, odasının önü. Herkesin evinin önünde. Burada Serra'nın Ha, kendi sevdiği, biriktirdiği şeyler var. Genel olarak böyle bazı hocaların şeyini görüyoruz, tarzlarını önünde. Bazılarında ise hiçbir şey burası harikanın yeri mi diyecektim. değil. Burası özgür alan. Buraya katta kullandığımız temizlik eşyalarını koyuyoruz. Çünkü bir ara harikaya lakap takmıştım. Burada şu an temizlik ekibi olduğu için artık harika temizlik yapmıyor. Evet. Onu bıraktı. Burası da Çetin Hoca ve Serra Hoca'nın ortak ofisiniz. Evet. Çalışma alanı. Çalışma alanımız. Burada yine bir samsara var. Samsara çok önemsediğimiz bir mandala. Çünkü yaşam döngüsünü, bu dünyada varoluşumuzu ve neden bu dünyada var olduğumuzu anlatan çok önemli bir şey olduğu için. Bir öğrencimin hediyesi ve bu da Laos'tan getirdiğimiz oradaki bir tapınağı anlatan bir eser. Güzelmiş. Samuray kılıçları da var. Evet, bazen pratik yapıyoruz onlarla da Serra'yla. Yapıyorsun tekrar. Şu masa da çok hoş. Masa da burada yakıldı. Hı hı. Bir heykeltıraş gelip burada yaptı bu masayı. Ne güzel. Cello pratiğinde yaptığın yer. Evet. Nasıl merak Çok ediyorum. güzel, ses de çok güzel oluyor burada yaptığında. Bir baykuş heykeli var. Evet. Bu masa da galiba, Bu bir antika. değil mi? Evet. Antika olsa gerek diyecektim. Böyle. Bu da antika bir ayna. Biraz Güzel geriye böyle. gelelim istersen. Hı hı.
İnsanlar bol çekiliyordu. Evet, bu yemekhaneye tam girerken o yüzden böyle yemekte karşılaştığı kişilerle hemen fotoğraf çekilmek için mükemmel bir nokta. Bu resimlerde Japon bir ressamın, meşhur bir ressamın replikaları Tayland'dan yapılmış. Şöyle göstereyim. Burada papağanlar. Evet, benim çocuklarım. Benim çocuklar. Tamam. 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 Oo, güzel ayak. Güzel ayak. Güzel ayak. Güzel ayak. Güzel çocuk. Güzel çocuk. Burası yemekhane. Burada da tabii eserler var. Şunlar Çince yazılmış. Çetin Hoca'nın yazdırdığı Yoga Sutralardan çeşitli özdeyişler diyebiliriz. Yine bunlar da bir o meşhur Japon ressamın replikaları. Şöyle yanaşayım. Buradaki ortam böyle. Karşıda da yine Laos'tan çizimler var. Burada da masklar geride. Size sabahın enerjisinde ve ışığında bahçeyi göstereyim. Bu ejderha heykeli burada duruyor. Sağ tarafına doğru bir organik bahçe var. Şimdi biraz aşağı ineceğim. Aşağıda yürüyüş yapacağım. Ne güzel kuş sesleri geliyor. Hassas bağırı çılgın gibi gülüyorlar birbirlerine. İki günümü burada Yoga-Kyo Retreat Center'da Kırklareli'nde geçirdim. Burası bir inziva merkezi, bir yoga merkezi, bir tür aşram, uzak doğu tarzı aşram. Manastır gibi ama manastır değil çünkü din değil bu. Bir tür meditasyon merkezi, ruhunuzu dinleyebileceğiniz bir yer, zihninizi susturabileceğiniz bir yer. Burada hissetmeyi daha fazla başarabiliyorsunuz. Dış dünyanın gürültüsünden, tasasından daha fazla uzaklaşabiliyorsunuz. Bu iyi geliyor gerçekten. Buranın da çünkü kendine göre bir ritmi var. Bana iyi geldi açıkçası böyle şu geçirdiğim 2 günde. Bu sakinlik çok hoşuma gitti. Ayrıca zaten festival olacak, tekrar geleceğim.
Ara ara medyada ya da çeşitli insanlardan bazı eleştiriler duyuyorum. Aslında eleştiriden ziyade bunlar ön yargı. Neden ön yargı bilmiyorlar durumu. Ben Çetin Çetintaş'ı, Çetin Hoca'yı 10 yıldır tanıyorum. 10 yıl olmuştur yani ya biraz fazladır ya bir sene eksiktir. Yani rahat 10 senesi hatta fazlası var. Bana hep faydası oldu. Hep bana iyi geldi. Ve etrafıma bakınca da hep insanlara iyi geldiğini görüyorum. Eleştiriler ne yönde olur biliyor musunuz? Çok saçma olacak. Ay işte bunda da para harcanıyor. Yani şey gibi geliyor onlara, bir tür ticaret gibi geliyor. Ama şu da var. İnsanlar nelere para harcanıyor ki? Yani hele zengin bir insansa, parası da varsa, yani harcayabileceği o kadar çok şey var ki ve bu şeylerin çoğu da zararlı. Yani kimisi bir dolu estetik yaptırır. İşte tüketim çılgınlığına kapılmıştır. Sürekli marka hastalığı vardır. Sürekli alışveriş yapar. Ya da içki, sigara, uyuşturucu, gece hayatı, kumar nerelere nerelere harcıyor insanlar. Ve bu zararı dokunuyor. Buna demiyor insanlar. Bunun zararından bahsetmiyorlar. Aa işte şöyle içki içti falan diye. Bununsa dediğim gibi kendine bir yatırım. Kendine faydası var bunun. Yani şu anda burada bulunmam bana iyi geldi diyorum ya, ruhuma iyi geldi ve birçok kimsenin de hayatına dokunuyor açıkçası. O yüzden bu eleştirileri çok yersiz buluyorum. Şu var, şimdi güneşi önüme aldım. Bir kişinin zaten kendine zararı dokunuyorsa o kişi nereye giderse gitsin zaten o zararı yaşayacaktır. Yani zaten içinde bir şizofren varsa, bir hasta varsa elbet çıkacaktır. Yoksa dedim ya fazlalıklardan kurtulma oluyor. Kaygılardan kurtulma oluyor. Bir tür arınma oluyor diyorum ya, içindeki gerçek beni ortaya çıkarma. Yani bu gibi yerler sizin içinizdeki gerçek beni çıkarıyor. O yüzden ben seviyorum. Mesela annem de der, "A, Çetin'e laf yok." der. Yani herhalde benim, eee, hayatımdaki tanıştırdığım, tanıdığım insanlar içinde herhalde en sevdiği olabilir, en sevdiklerinden biridir. O yüzden ben de buradan böyle biraz paylaşım yapmak istedim. Böyle gitmeden önce de biraz böyle konuşmak istedim buradayken. Şu an ışık daha güzelmiş ya. Ben ters ışıkta niye duruyordum? Mikrofonun içine su girmiş, o yüzden rüzgar sesi, kuş sesi de alıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bugün 22 Mart. Hava böyle gayet güneşli ama esince dikkat etmek de lazım. Mayıs'ta tekrar geleceğim kısmetse. Buranın tabii değişik mevsimlerde değişik havası vardır. Peki tabii karda da çok güzel oluyormuş, bunu duydum. Daha bir havalar ısındığı zaman başka bir tadı olacaktır. İşte böyle. Dediğim gibi size bugün değişik bir paylaşım yapmak istedim ama şöyle bir şey, ben her tarafını gezdirdim mi size? Hayır. Geldiğiniz zaman görürsünüz. Ben ressam olduğum için ilgi alanım olan resim ve sanat eserleri kısmına daha çok yöneldim. Kısmı daha çok gezdirdim. Yoksa yani odaları tek tek gezmedim. Tüm tesisi, tüm yoga yapılan yerleri gezmedim. Bunu da baştan söyleyeyim. Görüşmek üzere.